dokuz parmaklı kral. İyimser kişiler karşılaştıkları bütün olaylara olumlu yönden bakarlar. Bu karakterdeki insanlar en olumsuz gibi görünen olayları bile soğukkanlılıkla karşılar. Karşılaştıkları güçlüklerin üstesinden gelmeye çalışırlar. Çoğu zaman da başarıya ulaşırlar. Bir de karşılaştıkları en ufak bir zorluk karşısında soğukkanlılığını kaybedip olaylara olumsuz yönden bakan insanlar vardır. Bu karakterdeki kişiler adeta karşılaştığı her olayda bir felaket görürler. Olumsuz düşünmeleri yüzünden iş yapabilme güçlerini de kaybederler. İnancımız ve büyüklerimizden aldığımız terbiye, gelenek ve göreneklerimiz bizi olaylara olumlu gözle bakmaya yönlendirir. Bu bakış açısı başarılı olmamızda son derece etkili olur. Zaten hayatta başarılı olan kişiler de olumlu bakış açısına sahip olanlardır. Çünkü felaket tellallığı yapmak, en ufak bir zorluk karşısında paniklemek kimseye bir yarar sağlamamıştır. Şimdi size karşılaştığı olay ne olursa olsun ilk bakışta ne kadar kötü görünürse görünsün, bunda da hayır vardır diyen birisiyle ilgili bir hikaye anlatacağım. Afrika'da bir kral ve bu kralın da yanında hiç ayırmadığı bir danışmanı varmış. Kralın en büyük moral ve güç kaynağı bu adammış. Kral özellikle olumsuz bir durumla karşılaştığında danışmanına "Bu konuda ne düşünüyorsun?" diye sorar. "Bunda da hayır vardır" cevabını alıp moral bulurmuş. Daha sonra da soğukkanlı bir şekilde problemin üstüne eğilip onu en güzel şekilde çözüme kavuştururmuş. Bazen öyle kötü olaylarla karşılaşıyorlarmış ki "Bunda da vardır bir hayır" demek çok kolay değilmiş. Ama danışman böyle durumlarda bile "Bunda da vardır bir hayır" diyormuş. Bir gün kral danışmanı ve yanında adamları olduğu bir halde ava gitmiş. Ormanlık bölgeye geldiklerinde çeşit çeşit av hayvanları uzaktan görünmeye başlamış. Av hayvanlarını gören kral da tüfeğine fişek koymaya çalışıyormuş. O anda nasıl olduysa eli tüfeğin tetiğine dokunmuş ve tüfek ateş almış. Talihsizliğe bakın ki tüfekten çıkan fişek kralın serçe parmağını koparmış. Krallarının çok acı çektiğini gören danışman onu teselli için "Bunda da vardır bir hayır" demez mi? Danışmanından aldığı bu cevap karşısında neredeyse çektiği acıyı bastıracak kadar öfkelenen kral "Ne demek bunda da vardır bir hayır? Bunda ne hayır olacak? Benim parmağım kopmuş, senin umrunda değil sayın danışman. Galiba sen benim ölmemi istiyorsun" demiş. "Seni zindana attırayım da aklın başına gelsin" diye de eklemiş. Kralın bu öfkeli sözlerine danışman her zamanki gibi "Bunda da vardır bir hayır" diye karşılık vermiş. Kral saraya dönünce danışmanı hemen zindana attırmış. Aradan bir yıl geçmiş. Kral ve birkaç adamı tekrar ava çıkmış. Fakat bu sırada hepsi bir yamyam kabilesi tarafından esir alınmış. Yamyamlar kral da dahil olmak üzere yakaladıkları adamların her birini bir ağaca bağlamışlar. Yakaladıkları adamları inceleyen yamyamlar kralın bir parmağının olmadığını görmüşler. Bu kabilenin inançlarına göre herhangi bir organı eksik olan bir kişiyi yemek kabilenin başına büyük bir felaket getirirmiş. Bundan dolayı kralı serbest bırakmışlar. Serbest kalan kral sevinç içinde saraya dönmüş. Bu arada danışmanını haksız yere boşu boşuna zindana attırdığı için çok üzülüyor ve ondan nasıl özür dilesem diye düşünüyormuş. Zindana varmış ve danışmanına "Ah, ben ne yapmışım? Senin değerini anlayamamışım. Boş yere seni zindana attırmışım" demiş ve başından geçenleri danışmanına anlatmış. Kralı büyük bir soğukkanlılıkla dinleyen danışman "Siz boş yere üzülmeyin. Bunda da vardır bir hayır" demiş. Aldığı bu cevap karşısında iyice şaşkına dönen kral "Hadi be, bunda ne hayır olacak? Boş yere bir yıl zindanda kaldın" deyince danışmanı "Sayın kralım, eğer beni zindana attırmasaydınız ben de büyük bir ihtimalle sizinle avda olacaktım. Benim bütün organlarım tam olduğuna göre yamyamların elinden kurtulamayacaktım" demiş. Aldığı bu bilgece cevap karşısında iyice şaşkına dönen kral danışmanını kucaklamış ve onu tekrar eski görevine getirmiş.